Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ev dekorasyonlarınıza şık bir sunum katacağını düşündüğüm, ayrıca hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz kolay ve hızlı tığ işi papatya desenli bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bardak altlığı desenlerinde istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Büyüklükleri de gayet ideal oldu. Aynı modelden dilerseniz set yaparak suplasını da yapabilirsiniz. Ve bardak altlıkların yapılışında 5 katlı koton ipler kullanacağım arkadaşlar. Kullanmış olduğum iplerin markasını videonun yorumlar bölümüne sabitledim ya da videonun açıklamalar bölümünden bakabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 2,75 mm ile bardak altlıklarını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden desenin kurulumuna başlayalım. Desenin yapılışına yeşil renk ile sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, halkanın içerisine tekrar ikili trabzan ve başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 15 tane ikili trabzan yapalım. İkili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci renk ile devam edelim. Ve alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. İki zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve yeşil renk ile yapmış olduğumuz 15 adet ikili trabzanın her birinin tepesine 2 ikili trabzan yaparak toplam yan yana 30 tane ikili trabzan yapalım. 30 ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin içerisine sık iğne, sonraki trabzanın tepesine yarım trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, tığın başını 2 kez dolayarak sonraki trabzanın tepesine 3 üçlü trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine yarım trabzan ve sonraki trabzanın tepesine sık iğne. Burada yapmış olduğumuz tüm işlemleri tekrar ederek yan yana toplam 5 tane desen oluşturacağız. Sık iğneden sonra sırayla yarım trabzan, sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan, sonraki ilmeğin tepesine 3 üçlü trabzan, sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan, sonraki ilmeğin tepesine yarım trabzan ve sonraki ilmeğin tepesine sık iğne.
Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Beşinci desende en son aynı boşluğa 2 ikili trabzan yaptım. Son ilmeğin tepesine yarım trabzan yaparak sırayı tamamlayalım ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine de kayma dikişi yapalım. Bir zincir, altta yapmış olduğumuz yarım trabzanın tepesine sık iğne, sonraki ilmeğin tepesine bir ikili trabzan, sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan ve bir sonraki yapmış olduğumuz yarım trabzana gelene kadar yan yana bu şekilde her ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Şu an 1, 2, 3, 4 toplam 5 tane yan yana her boşluğa 2 ikili trabzan olacak şekilde ilerleyeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğin tepelerini ikişer tane ikili trabzan yaptım. Alttaki ikili trabzanın tepesine bir ikili trabzan, alttaki yarım trabzanın tepesine sık iğne yapalım. Bir ilmek atlayalım. Sonraki desende bulunan yarım trabzanın tepesine sık iğne. İkili trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Şimdi yan yana 5 tane ilmeğin tepelerini ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Bakın yine toplam 5 tane ilmeğin tepesine ikişer tane ikili trabzan yaptım. Alttaki ikili trabzanın tepesine bir ikili trabzan ve altta yaptığımız yarım trabzanın tepesine sık iğne. Bir ilmek atlayarak sonraki ilmeğin tepesine sık iğne ve burada yapmış olduğumuz trabzan sıralamasını yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman altta yapmış olduğumuz yarım trabzanın tepesine sık iğne yapalım ve ipi burada keserek ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden gizli birleştirme yaparak sırayı tamamlayalım. Evet, bu şekilde iç içe geçmiş F'leri de oluşturmuş olduk. Ve bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Ve alt sırada oluşturmuş olduğumuz 5 adet yaprak görünümlü desende bulunan herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. Bir zincir ve sık iğne noktasına gelene kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine yan yana sık iğne yapalım.
Buradaki sık iğnenin tepesine de mutlaka sık iğne yapmayı unutmayalım. Ve bakın 1, 2, 3. sırada yapmış olduğumuz sık iğne ile aynı boşlukta olacak şekilde yukarıya doğru ilmek yükselterek sık iğne yapacağız. Kaldığımız yerden devam ederek yan yana sık iğne yapmaya devam edelim tüm ilmeklerin tepesine. Buradaki çizgi desenden sonra yan yana toplam 14 tane sık iğne yaptık. Ve 3. sırada bulunan sık iğne ile aynı boşlukta olacak şekilde yukarıya doğru ilmek yükselterek sık iğne yapalım. Kaldığımız sık iğnenin tepesinden başlayarak yan yana her ilmeğin tepesine sık iğne yaparak toplam 14 tane sık iğne elde edelim. Ve 3. sıradaki sık iğne ilmeği ile aynı boşlukta olacak şekilde yukarıya doğru ilmek yükselttik. Tekrar sık iğne yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Son sık iğneyi de yaptıktan sonra ipi burada keselim ve pembe renk sırasında yaptığımız gibi gizli birleştirme yaparak arka taraftaki ilmeklerin arasından tüm parça ipleri gizleyerek keselim. Evet, böylelikle papatya çiçek desenli bardak altlarının tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. En son ütünün buhar yardımıyla gerekli düzeltme işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde düzelerek daha muntazam bir görüntü kazanacaktır. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.